Son bir soru. Tabii ki. Vatikan İznik'te ne arıyor? İznik Konsili Hristiyanlık tarihinin en önemli olgusudur. Milattan sonra 325 yılında dönemin imparatoru Konstantinos, tam bir geçiş dönemiydi o dönem. Çünkü Roma yönetimi pagandı Konstantinos'a kadar. Yani çok tanrıcı inanç, resmi dini paganizmdi yani. Ya sadece Konstantinos ve milattan önce 753'te kurulmuş Roma şehri. Bakın milattan sonra 370'lerden bahsediyorum, 320'lerden bahsediyorum. Bütün bu süreç boyunca Roma tarihi, Roma İmparatorluğu pagandı. Çok tanrıcıydı. Ama Konstantinos tarihte ilk defa olarak Roma yönetiminin din politikasına yeni bir rota belirledi. Ve ne yapmaya başladı? Kiliseyi desteklemeye başladı. En temel istikrarlı çizgisi kiliseyi hep desteklemektir. Maddi anlamda desteklemiştir, ruhban sınıfı ama o zamana kadar bu ruhbanlar de facto'ydular. Yani tamam kilise tarafından iddia edildiği gibi yani Hristiyanlık yasaklanmıştı, yer altına inmişti, bütün Hristiyanları öldürüyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil ama yani serbest yani çok da sevilen böyle Roma'da çok muteber de değil. Değil. De facto olarak varlar yani. Bu desteği ilan etmek amacıyla 325'te İznik'te bir konsil topladı. Bu konsilde birçok husus söz konusudur. İznik konsili birçok sebeple çok önemli ama iki sebep çok önemli. Hazreti İsa beşer miydi, tanrı mıydı, yarı tanrı mıydı, tanrının oğlu muydu, peygamber miydi, yarı ilah mıydı? Bunların tartışılması Hristiyanlıkta 300 sene devam etti. Şu Mesih'in peşinde kitabında ben yaklaşık 20-25 tane Hristiyanlık cemaatinden bahsettim farklı. Mesela kilise yazarı Hippolytus 40 tane söylüyor. Kilise yazarı Epifanius 60 tane söylüyor. 60 farklı mezhep bu demek. Mesih hakkında 60 farklı görüş Fikir var. demek, evet. Peki bu görüşler ne oldu? 325'te İznik'te bunların hepsi kozlarını paylaştılar. Konstantinos'un amacı şu değil yani. Ya Konstantinos bir imparator yani. Ya şurada toplanalım da Bir beyin psikoposlar da... fırtınası yapalım değil. Değil ha. Yani şu sorunu bir çözelim değil. Ama istese de istemese de konu gündem oraya gelmiş. Özellikle Ariusçularla İskenderiyeli Aleksandros ve Atanasios ya da Hosius gibi yani imparatorun Cordova yani İspanyol bir psikopostur. Böyle ön planda yer alan ruhbanlar arasındaki çatışmalar daha fazla ön plana çıkıyor. Ve işte Ariusçuluk aforoz edilirken bir taraftan da bizim bugün adına teslis dediğimiz üçlükte birlik, birlikte üçlük yani bir tanrının üç ayrı bir tanrısal özün, bir usiyanın üç ayrı hipostastan, üç ayrı tanrısal özden terekküp ettiği, oluştuğu şeklindeki Hristiyanlığın bugünkü teolojik nosyonu kabul ediliyor. Baba, oğul ve kutsal Bravo. ruh. Baba, oğul, kutsal. Aslında İznik'te mi ortaya çıktı teslis? Hayır. Peki Hz. İsa zamanında mı ortaya çıktı? Ona da hayır. Tertullianus tarafından ilk defa olarak sistemleştirilen ama birçok kişi tarafından da muhalefet yani ya bir saniye İsa'yı tanrılaştırdık yani monoteizmi de zedeledik. Halel geldi tevhide şeklinde eleştirilere de muhatap olan ama 325'te İznik'te kabul edilen bir formül söz konusu. Bugünkü ana akım Hristiyanlığı iman formülünün, kredosunun belirlendiği bir dini platformdur. O mecliste 3 tane ayrıcalıklı kilise merkezi belirlendi. Bunlardan bir tanesi Roma'ydı, bir tanesi İskenderiye'ydi, bir tanesi Antakya'ydı. Ve bütün imparatorluk coğrafyası bu 3 kilise merkezinin yetki alanına tevdi edildi. Bu şu demek. Hristiyan dünyada 3 tane merkez ortaya çıktı. Bakın bu merkezler bütün tarih boyunca merkez olmaya devam edecekler. Roma Kilisesi işte gücünü oradan alıyor. Bugünkü Roma Kilisesi. Antakya ve İskenderiye zamanla İslam yönetimi altına girdikleri için o şeyleri eski kadim güçlü yapılarını nispeten kaybettiler. Taraftarlarını kaybettiler çünkü. Özellikle 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes konsilleri, 451 Kadıköy, Kalkedon şu anda bulunduğumuz yer. Kadıköy konsili çok çok önemli neticeler ortaya çıkar. Çünkü Doğu kiliseleri, bu bahsettiğim Doğu'daki kiliseler eski güçlerini yitirdiler. Yani Kadıköy'ü, özellikle Kadıköy'ü önemli kılan iki sebep var. Birisi Kadıköy konsili, birisi Fenerbahçe. Ben iyi Fenerbahçe taraftarıyımdır. Bunu böyle sınıfta da söyleyince Galatasaray arkadaşlar Galatasaraylıları tebrik ediyoruz tabii şampiyonluklarından ama ben iyi Fenerbahçeliyim yani. Herkes hemen bilir. Onun için Kadıköy önemlidir yani bu konsili de atlamamak lazım. Yani son tahlilde Hristiyanlığın hem amentüsü hem hiyerarşik yapılanması. 3 büyük kilise merkezinde birer patrik olacak. Roma'da bu patriğe papa deniyor mesela.
Onların altında ikinci derecede işte doğuda metropolit denilen, batıda kardinal denilen. Şehirlerde piskoposlar, episkopos, Yunanca gözetmen demek, bakan demek yani işte tırnak içinde cemaate çobanlık yapan. Kötü olumsuz anlamda söylemiyorum. Evet, evet. Cemaati çekip çeviren, onların sorunlarıyla ilgilenen, problemlerini çözen böyle bir baba hani. Yönetim kadrosu bir Bravo. nevi değil mi? Ve aslında Konstantinos'un bunu yaparken amacı kendi merkezi otoritesini taşıya yaymak. Sağlamlaştırmak, evet. Bakın dikkat edin 3. yüzyıl Roma tarihinde krizler evresidir. 285'e kadar 230'lardan 285'e kadar krizler evresidir. Konstantinos 306'da önce iktidar, 312'de Milvius Köprüsü'nde Maxentius'u yeniyor. 324'te Licinius'u yeniyor ve tek başına iktidar. Bakın tek başına iktidar olmasıyla İznik Konsili'ni toplaması hemen arka arkayadır. Tek başına iktidar olmuş. İznik Konsili'ni toplamış. Bir taraftan Hristiyanlıkta bir birlik oluşması amacı. Bir taraftan da kendi merkezi otoritesini kilise üzerinden taşraya yaymak. Nasıl? 3 büyük merkez. 3 büyük merkezde kendi kontrolünde birer din adamı. Tırnak içinde patrik. Altlarında metropolit kardinal ne dersiniz? Eyalet yöneticisi gibi düşünün. Altlarında piskopos. Altlarında diakoz. Yani bir hiyerarşi olarak. oluşturuyor. Bravo. Şimdi meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi bütün bu olguların gerçekleştiği temel merkez zemin neresi? İznik Konsili. Dolayısıyla İznik Konsili Hristiyanlığın en önemli ve bütün mezheplerinin, ana akım bütün mezheplerinin şekillendiği tartışmasız kabul ettiği. Şimdi diğer konsillere baktığınızda evrensel konsiller, ekümenik konsillere, ya Efes konsili kabul eden var, etmeyen var. Kadıköy konsili, doğudaki kiliseler kabul ediyor. Ama İzniköy'de hepsinin kabul ettiği en temel şeydir. Bunun dışında da tabii ki yani meselenin dini boyutunun dışında da tabii ki işin siyasi politik boyutları da var. Çünkü kilise aynı zamanda bir politik kurumdur. Yani Papa'nın İznik'e yapacağı ziyaret bu anlamda politik bağlamlar içerir. Özellikle 1960'lardan itibaren Hristiyan dünyada işte ekümenik birlikteliği sağlamayı. Ya efendim bizim farklılıklarımız da aslında küçük küçük şeylermiş. Dikkat edin. Hristiyanlar bir tarafta İslam dünyasındaki bütün farklılıkları, bütün ayrışmaları özellikle kaşırlar. Ve kullanıyorlar işte görüyorsunuz. Ama öte taraftan kendi içlerinde mezhepsel anlamda eskiden kalan o farklılıkları eriterek, absorbe ederek bir birliktelik yaratmaya çalışıyorlar. Saflarını daha sıklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun tabii nereye evrileceği de ayrı bir konu. Ama İznik Konsili meselesine, Papa'nın İznik'i ziyareti meselesine buradan hareketle de bakılabilir diye düşünüyorum. Bu da Türkiye açısından çok önemli bir başka Kesinlikle mevzu. Kesinlikle öyle. Teopolitik hep karşımızda değil mi? Her yerde karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Eylül'de kitap çıkınca sizi yeniden ağırlamak Allah nasip dileğiyle. kısmet ederse seve seve gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, bu sohbeti izlemeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.